Şimdi arabayı getirdik biz. Arabayı getirdikten sonra arabayı kontrol ediyorlar. Kontrol ettiklerinde sağ ön tamponda hafiften biraz vuruk tespit ettiler. Evet, yol üstünde böyle bir normal bir alışveriş yerine geldik. Küçük. Baba ben şundan alacağım. Oğlum bu bira. Bira istiyor. Hepsi veriyorum. Hayır. Olmaz. Acayip sıcak yalnız. Taş olduğu için özellikle yüzüne vuruyor. Bu likörlerin fiyatı 12.90'mış ama 2 alana 1 bedava diyor yani. Toplamda 3 tane alabiliyorsunuz. Yani ne yapıyor? 13 euro desek 26 euroya 3 tane alabiliyorsunuz. Nereye geldik Eminem? Onu söylemedik ama biz. Olimpiya köyüne geldik. Evet, Mesta Olimpiyatlar bu köyde yapılıyormuş arkadaşlar. baba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yunanistan'ın Sakız Adası'na gidiyoruz. Sakız Adası'nda 3 günlük bir gezi rotamız var. Adada 3 günlük gezi rotasında plajlarına, köylerine, işte belki gidersek tavernasına falan gideceğiz. Adada ne kadar harcadık? Feribot biletleri ne kadara geldi? Vize fiyatları nedir şu günün tarihiyle? Hepsini tek tek video içerisinde paylaşacağız. Şimdiden size iyi seyirler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İşte baba. Böyle fikriniz olsun diye fiyatları çekiyorum size. Ya buna baktı, şuna baktı. Vodkalar ne kadarmış? Mesela şu an 876 liraya denk geliyor şu. Yani 46 liraymış bir euro. 856. Ay 856 dedim ben 876 lira. Efendim? 876. 16. Kebenisti varmış burada. Aldığım Batum'dan aldığım var ya Kebenisti. 6 euroya almışlar. Şu anda 12 euro. Çok güzel bir viski. Yani 2 katı olmuş. Çikolatalar da bu şekilde. Annem bak bu süpermarket. Parfüm severler için parfüm fiyatları bu şekilde. Chanel'leri çekelim. Parfüm çok güzel bak. Nasıl? Yani güzel. Elimden geldiğince hepsini çekmek istiyorum sizler için detaylı. Bu benim parfüm dediğiniz yer varsa durdurup bakabilirsiniz fiyatlara. Evet arkadaşlar, Sakız'a gitmek için Çeşme'ye geldik. Çeşme'den biliniyor. Şöyle göstereyim size limanını. Şöyle etrafı göstereyim böyle. Hadi bakalım Yahya sorsun bir gelsin. Tamam. Buymuş gemimiz. Kapatıyorum ben. Karşıda görüşürüz. Biraz önce Sakız'ı açacağız demiştik ama dayanamadık. Dışarıya çıktık. Manzara çok güzel. Karşıda inşallah görüşürüz. Evet. Buradan geçtik. Check-in yaptırdıktan sonra tekrardan pasaport kontrollerine girdik. Buradan çıktıktan sonra daha önce Yahya araç kiralamıştı. Aracı kiralamak için Rentekar'a gidiyoruz. Rentekar diye biliyorum, doğru adını telaffuz edemezsem kusuruma bakmayın. Anneciğim araba geliyor. Araba geliyor. Yahya yine tüm yükü çekiyor. Bugün saat 10'da alıyorsun. Normalde
Biliyorum. Onda bırakacaksın arabayı. Anladım. Valizleri buraya bırakırsın buraya. Buradan da istediğini yaparsın. Sıfır İngilizce ile bile gelseniz bir şekilde hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz. Kredi kartı cüzdanı. Ver bana, ben bulayım. Tut. Tek hamlede. Aracımızı aldık. Yahya şimdi gidiyor aracı kontrol etmeye. Sıfır İngilizce ile buraya geldiğinizde anlaşabiliyorsunuz. Çok sıcakkanlılar bu arada. Arabayı bir kontrol Hani dedikleri gibi değil yani. İletişim kurmaya çalışıyorlar devamlı. Gidiyormuşuz. Ha öyle mi? Tamam, okey. Nice to meet you. Hoşçakalın. Teşekkürler. Gel. Allah. Goodbye. Normalde kamerayı Yahya tutuyordu. Bugün galiba görev bende. Yahya gibi profesyonel çekemesem de idare edeceğiniz artık. Hop. Arabamızı aldık ve yolculuğumuz başlasın. Devam edelim. Telefon tutucu da içiyor buradan da, değil mi? Sen telefon koyacak yani. Sizlere sakızı sokak sokak gezdireceğiz. Evet, buraya geldiğinizde en önemli şeylerden birisi bence telefonunuzda internetin olması. Dün açıkçası biz bir sıkıntı yaşadık. Onu anlatayım kısacası. Emine'de iPhone 14 Plus var. Yurt dışı kayıtlıydı. Yaklaşık 3 yıl falan olmuştu zaten alalı. Yurt dışı kaydı da artık yurt içi gibi oldu zaten. Ama ben bunda eSIM olduğunu biliyordum. Şöyle iPhone Asya ülkelerine çift fiziksel hatlı üretiyormuş. Bu telefonda %90 Asya ülkesinden bir yerden gelmiş 14 Plus. Yani bazıları eSIM'i destekliyor, bazıları direkt çift sim kartı destekliyor. Yani fiziksel sim kartı destekliyor. Onun için haliyle eSIM'i yapamadık. eSIM şu anda kaldı. Ve şu anda en büyük sıkıntımız Türk Telekom'dan yurt dışı kullanımını açtım artık. Yani dedim yurt dışı kullanımı açılsın. Geldim şu anda burada olmama rağmen hiçbir şekilde internet falan şu anda çekmiyor. Allah'tan çevrim dışı haritaları indirmiştim. Onunla devam ediyorum. Otele gittiğimizde işte wireless'a falan bağlandığımda oradan bakacağım artık neden bağlanmıyor diye. Böyle sıkıntılar olabiliyor yani. Tabii internet olmayınca bugün haritaya bağlanamayınca da eliniz ayağınız kesilir yani. Hiçbir şey yapamazsınız. Yani İngilizcemiz olmasa da anlıyoruz az çok. Yani gerek yok zaten. Şimdi ilk buralarda bir sıkıntı yaşadık. Bundan sonra zaten daha nerede ne soracağız? Evet. aynen Akşam öyle. belki yemek yerken. Sadece aklınızda olsun. Bu Yunanistan'ın girişine pasaport sırasında diyor ki kaç gün kalacaksınız diyor. Onu soruyorlar standart. Onun cevabını bilin yeterli. Bizim elimizde de kağıt vardı zaten. Today dedik, verdik. Yahya Taşkın tam hazırlıklı gelmiş yani. Aynen. Şeyde de videoda da görmüşsünüzdür. Normal Rent-A-Car'a girdiğimiz zaman da aynı şekilde. Orada da çok gerek kalmadı. Sağ olsunlar yarı Türkçe, yarı İngilizce anlaştık. Onlar da zaten daha çok turistlerle karşılaştıkları için her dilde bir şeyleri var, bilgileri var. Otele geldik.
Evet anneciğim geldik. Nerede bunun girişi? Şurası herhalde. Hemen şöyle sizler için geldiğimiz otelin içeriğini çekiyorum. Sahne mi? Türkiye'ye dikkat et, tamam mı? Türkiye ayakkabını çıkarma. Hayır, ayakkabı... Yatma, gideceğiz şimdi, gideceğiz. Yatacağım diyor ya. Türker gene isyanlarda, gitmek istemiyor, gezmek istemiyor, denize girmek istiyor, havuza girmek istiyor. Gayet güzel. Ben beğendim. Allah size daha iyileri nasip etsin inşallah. Daha iyi yerler gezersiniz, görürsünüz. Evet arkadaşlar. Burası meşhur Sakız Adası'ndaki yel değirmenleri. Bizim Alaçatı'dakilere falan gayet benziyor. Tanem de Türker de burada. Ne yapıyorsunuz siz? Denize taş mı atıyorsunuz? Şöyle gidelim bir. Buradan da denize gidenler var. Tabii ki. Evet, abim girdi. Burada balık tutuyor abi. Evet arkadaşlar, Sakız'da Göster Emine TRT FM çekiyor. Edip Akbayram dinliyoruz. Evet. Az bayrakları az. Yani çok da bir şey fark etmiyor. Burada da Değil mi? dinleyebiliyoruz. Kendi ülkemizde, memleketimizde gibiyiz. Zaten çok benziyor ki yani bizim yazlık bölgelere. Ha belki şöyle, İç Anadolu'da, Doğu'da oturan kişiler belki hani diyorum, hani buraları çok görmedikleri için değişik gelebilir. Ama Ege'ye çok benzediği için yani kıyı komşusu da olduğu için bence birebir diyebilirim. İzmir'in ilçeleriyle, köyleriyle birebir neredeyse. Evet arkadaşlar. Burası Sakız Adası'nın Glario diye geçiyor. Glario plajı diye geçiyor. Bizim meşhur Kaputaş plajına çok benziyor. Şöyle geleyim gösterelim. Şöyle. Denizin rengi çok güzel gözüküyor. Evet, şimdi nereye geldik? Lakkada. Passas diye taverna var şu altta. Türklerin herhalde gelmediği kişi kalmamış herhalde. Çok Türk geliyormuş da. Ne zaman sen buraya yemek yemeye geldin? Burası, evet arkadaşlar, bura biraz eski Foça'yı andırıyor. Eski Foça'ya benziyor.
Türker de onun için diyor ki biz buraya yemek yemeye gelmiştik diyor. ...26 Haziran 2025. Mesela bir tane yiyelim. Şöyle videoyu çekeyim. Gördüğüm kadarıyla mesela salatalar 6,5, 6 euro, 5, 5,5 euroya da var mesela. Girit salatası varmış mesela 5,5 euroymuş. Ondan sonra kızarmış patates mesela 4 euroymuş. Ondan sonra başka ne varmış? Patates köftesi mesela 4,5 euro. Kızarmış tavuk 6,5 euro. Köfteler 5 euro civarı. Deniz ürünlerine bakalım mesela. Ahtapot varmış 10 euro. Karides 6,5 euro. Ondan sonra midye 6,5 euroymuş. Ben ahtapot denemek istiyorum. Lakarda fileto varmış mesela 5 euro. O civarda ya. Mesela kalamar 12 euroymuş burada. Baba, Şöyle göstereyim şurayı. cumartesi günü yüzmeye gidelim mi? Gidelim oğlum. Cumartesi de yüzmeye gidelim. Bugün de yüzeriz. Hı hı. Tamam. İstedin mi baba? Tamam otururuz sonra. Meşhur pastası fiyatları bunlar. Şöyle göstereyim. Şurada da insanlar denize giriyor. Burada gördüğüm kadarıyla yani en çok dikkatimi çeken insanlar burada her yerde denize girebiliyor rahatlıkla. Yani çünkü deniz yani ne yazık ki bizim Türkiye'ye göre gerçekten çok çok temiz yani. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir yere geldik göstereyim. Şurada oturduk biraz dinlenmek için. Bir tane 1,5 litrelik su, bir tane küçük 500 milimlik su, bir tane onu bardakta içer misin babacığım? Bir tane şöyle Fanta gibi bir şey aldık küçük. Dur bakalım şöyle. Bir tane Fanta aldık böyle. Bir tane de yarım litrelik falan kola aldık. Kolayı da Emine ile ikimiz biz böldük birbirimize çünkü çok fazla içemiyoruz diye. Hepsi şöyle göstereyim ben. 9 euro tuttu. Afiyet olsun. Türker beğendin mi? Hadi bakalım. Sonraki durakta görüşmek üzere. Evet biz şu anda Laccada'dan çıktık. Cardamilia'ya gidiyoruz. Neredeyse geldik de zaten az bir şey kaldı. Burası da böyle bir köy gibi bir yermiş. Bakacağız burayı da gezeceğiz. En sevdiğim çiçek Vegamil. Baksana renklerin güzelliğine. İki renk. Mor. Evet. Şişiyor. Dar sokaklı eski yapılar var burada. Gördüğüm kadarıyla.
Otantik, küçük, dar sokaklı bir köy burası da. O değil de buradan ineceğiz şimdi tekrardan bu yoldan. Dar sokaklı yollardan. Evet arkadaşlar, şimdi de Nagos plajı var. Nagos Beach. Oraya gidiyoruz. Hava dışarıda 37 derece. Biraz sıcak. Ama araçta klima olduğu için çok da sıkıntı olmuyor yani. Meşhur Sakız'daki Nagos Beach. Burası Nagos plajı. Böyle şu anda tepeden bir görüntü yapıyoruz. Aşağı yürümedik de. Ama çok güzel gözüküyor yani. Şimdi Anavatos'a gidiyoruz. Orta Çağ'dan terk edilmiş bir köy. Manzarası harikaymış. Oradan sonra da bir tane manastır var. Neamoni mi ne? Adı öyleydi herhalde. O manastıra gideceğiz. O da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girmiş herhalde. Orayı göreceğiz. Size de göstereceğiz. Evet arkadaşlar, Neamoni Manastırı'na geldik. Saat şu anda 2:54 geçiyor. Ama burası siesta'daymış herhalde. Yani 1 ile 4 arası kapalıymış. Onun için biz de şimdi farklı bir yere gidiyoruz. Ondan sonra tekrardan dönüşte buraya uğrayacağız. Yerde Ama- burası. Aynen, yer orası da her yer yanmış. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, Anavatos'a geldik. Köyde şu anda kimse yaşamıyormuş. Hayalet köy diye geçiyor. Zamanında yani rivayete göre Bizans zamanında yapılmış burası. 1822 yılında Osmanlı herhalde buraya gelip burada bir katliam yapmış. Çoğu buraya şehirden kaçan insanları burada katletmiş. İnsanlar, yani okuduğumuza göre insanlar buradan kale duvarları gibi duvarlar var. O duvarlardan atlayarak intihar etmiş. Sonra da köy boşaltılmış. O gün bugündür de bu köy bomboş duruyormuş böyle. Hayalet köy adını almış. Türker uykudan kalktı. Onun için biraz huysuz. Bayağı da dik bir yermiş. Daha da dikleşiyor. Yoruldun mu Türker? Evet. Az dinlenmek ister misin burada? Hadi gel otur. Hadi bak. Yavaş yavaş çık, tamam mı? Oğlum bu tarafa gel. Bu taraftan. Versen ya da bana elini. Baba ben nasıl? Burası da restorasyonda herhalde. Burası da kapalı. Restorasyonda burası. Dur bakalım. Şurada ne varmış? Orada da bir şey yok. Orası da kapalı. Burada biri yaşıyor herhalde. Çanağı var. Baca çeki var. Aa, görmedim. Dur. Güzel boyamış.
Ben buraya oturuyorum, fotoğraf çekiyorum. Zaten fotoğraflık yer yapmış bence orayı. Anavatos'ta şöyle bir kafeye geldik. Kafede yine soğuk bir şeyler aldık. İlk kez denedim. Limonatalı, sakızlı içecek. Limonlu, sakızlı içecek. Mastika diye geçiyor işte. Evet öyle. Benimki Güzel ama de ben beğendim. mangolu ice'ti. Şöyle bir yine iced tea. Türkiye'de bir tane iced tea aldık. Onunki 2 de tane de şeftali. şöyle su aldım ben kendime. Ama şöyle dikkatimi çekti benim. var. Evet. Şeftali. İçeceklerin hepsi genelde cam şişelerde. Benim içinde Bunların da şeftali hepsine var. 9,5 euro verdik. Bunlar da 9,5 euro tuttu burada. Burayı nereye benzettin ya? Burayı Mardin'e benzettim. Mardin'deki Kafra Pizza'nın köyüne benzettik. Yani köyüydü değil mi orası? Evet. Buradan mı Bu çıkıyor? arada bu anıtlardan çok göreceksiniz arkadaşlar. Bu anıtlardan çok göreceksiniz. Ölen kişinin anısına yapılan bir anıtmış bunlar. Şeyi de andırıyor burası. Yeşillik Köyü vardı ya. Evet. Orayı da andırıyor. Köyün meydanı burası herhalde. Siz nereye benzettiniz? Yorumlarda yazın isterseniz. Biz de bir okuyalım. Evet orasıdır, burasıdır deyip internetten bakalım. Köyün meydanı burasıymış. Şöyle bir kilise. Birçok yerde bu arada siesta saati. Bizim Her yer ülkemizde kapalı. alışagelir bir şey değil ama burada siesta saatleri diye uyku saatleri var. İnsanlar dinleniyorlar. Uyumak isteyen uyuyor. Bence çok güzel bir yöntem. İnşallah bizim ülkemize de getirirler bunu en kısa sürede. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Duşumuzu aldık, havuza girdik, duşumuzu aldık. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Hatta kaldığımız oteli gösteriyormuş. Golden Sand Hotel burası. Burayı 2 gece 3 gününe 9.000 lira civarlarına aldık. 2 yetişkin, 2 çocuk. Şu anda kullandığımız arabayı da 3.500 lira civarlarına 2 gün yani toplamda 3.500 civarlarına bir paraya geldi. Yani tatil demeyeyim de daha doğrusu otelde kalma artı araç toplamda 12.000 lira falan. Tuttu. Ha, o tuttu aynen. Şimdi hazırlandık. Akşam yemeği yemek için bir yere gideceğiz bakalım yol üstüne. Şimdi merkezden gideceğiz. Daha önce gittiğimiz bir yer vardı biraz önce. Sorduk. Rezervasyonla çalışıyormuş. Ama gelin yardımcı oluruz demişlerdi. Ya sizler için tavernalı olan bir yer aradık açıkçası ama bulabilirsek bakalım. Sizin için gideceğiz. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Orada görüşürüz. Moipia diye bir yere geldik. Şöyle gösterebilirsin Emine. Şöyle yol üstünden geçerken direkt yol üstünde deniz kenarında bir yer. Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Fiyatlara şöyle bir baktım. Yunan salatası 6,5 euro. İşte cacığa demiş mesela caciki 4,90. Normal yemekler yani balık üzerine. Kalamar karides tarzı 10-12 euro civarlarında. Mesela jumbo karidesi 15 euro demiş. ...20'lik uzoya 7,5 euro demiş. Ben bu arada hızlı hızlı geçiyorum bunları. Durdurmak isteyen olursa durdurur diye. Bakalım. Şöyle bir gözüm... Böylelikçe. Mesela annenin bifteği diye bir şey varmış. 8,90. 9 euro diyelim. Kalamar mesela taze kalamara 13,5 euro demiş. Dondurulmuş kalamara 12 euro demiş. Izgara veya haşlanmış ahtapot yani ızgara ya da haşlanmış fark etmeksizin 12 euro demiş. Yani Ne? en yüksek olanlar da zaten bunlar herhalde. Ne baba? Genelde çoğu yemek ortalaması 9-9,5 euro civarlarında. Evet arkadaşlar yemeği beklerken Emine dedi biraz da anlat da dedi. Ben de Baba. anlatayım bari. Baba. Burada
Şöyle söyleyeyim, yemek konusunda neredeyse çoğu yer aynı. Yani şurası sahil kenarı ya da burası körpe bir yerde. İşte burada ucuzdur, burada pahalıdır diye bir şey yok. Yani aralarında taş çatlasın 1 euro, 1,5 euro ancak oynuyordur. Yani çoğu yerin fiyatları aynı. Artık kafanız nereye eserse, yani size neresi daha sıcakkanlı gelirse orada yemeniz daha mantıklı olabilir. Yoksa fiyat olarak çok bir şey değişmiyor. Evet. Gördük sana. Yazsam da. En sazik. Baba Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. oynasana bir daha. Hayır bak. Hayır. Bak bu Yunan salatası. Bu da meşhur caciki. Bizim cacık işte. Ben salatalık sevmem. Tamam sen zaten sevmiyorsun oğlum. Sıkıntı değil biz yiyoruz. Arabamıza gidelim. Arabamızda şimdi Sakız'ın merkezine gideceğiz. Merkezde oturup bir şeyler içeceğiz. Az orada oturup yani akşam edeceğiz diyelim. Gece edeceğiz daha doğrusu. Akşam oldu da. Hadi gidelim. Arabada ne kadar tuttu, neler yedik onu söyleyeceğim. Şimdi burada söylemem doğru olmayabilir. Seni dinliyoruz evet. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Yemeği yedikten sonra ödediğim rakam. Şimdi neler yedik ilk baş onu söyleyeyim. İlk baş olarak Yunan salatası. Yunan salatasından sonra bir tane cacık söyledik. Cacıktan sonra ahtapot, kalamar. Başka ne söylemiştik? Ahtapot, kalamar. Bir tane kola. 2 kola, Bir kabak kızartması, patates kızartması, ondan sonra patlıcan kızartması. Tabii bunları söyledik. Ekstradan bir tane daha tekrardan cacık söyledik. Alkol yoktu. Toplamda 58,60 euro hesap ödedik. İşte bugünün şartlarıyla bugün 46 lira civarlarında euro. 46'yı geçti bile. Yani ne yapıyor? İşte yaklaşık 3.000 liraya yakın para mı yapıyor bu? Yani 3.000 liraya yakın para yapıyor bunlar. Yani şöyle söyleyeyim, ben açık ve net konuşuyorum. Yani ben hani bunun gibi farklı yorumlayamıyorum. Evet isteyen gelebilir, istediğini yiyebilir, sıkıntı yok. Ama benim görüşüm Türkiye'de kazandığımız parayla burada yediğimiz evet hizmet belki daha güzel olabilir, daha şey olabilir ama çok da ucuz değil yani. Hani ucuz diyorlar ya çok da ucuz değil. Ben bunu söylemek istiyorum. Evet burada kazanırsın, euro kazanırsın, euro ile ödersin. Evet sana çok ucuz gelebilir bu ama şu anda ben bunu evet bir Çeşme'de ya da Alaçatı'da ben bu rakamlara yiyemem. Bu bir gerçek ama gidip bir güzel bahçede yani Urla'da normal bir mekanlarda bu rakamlara çok rahat bunları yiyebilirdim. Şöyle salatası gayet güzeldi. Bence cacıkta çok daha iyiler. Yani bizden çok daha iyiler. Cacığı bizden çok daha iyi ama kalamar, ahtapot konusunda özellikle kalamar konusunda biz yani çok iyiyiz. Biz kalamar konusunda buradan çok daha iyiyiz yani. Zaten ben bunu gelmeden önce bizim birkaç arkadaş da söylemişti. Yani kalamar konusunda Yunanlılar çok iyi değil. Yani bizler çok daha iyi yapıyoruz. Öyle yani sonuçta yedik karnımızı doyurduk Allah'a şükürler olsun. Böyleydi yani. Şimdi merkeze geçiyoruz. Merkezde bir şeyler içeceğiz. Orada tekrardan görüşmek üzere. Bugün iyi yorulmuşuz. Gerçekten öyle. 2 tabakla cacık yiyince ben hele pertim çıktı şu an gözlerim kapanıyor. Caciki. Caciki. Hani Recep İvedik'in bir filmi var ya hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Diyor ya Olimpiyatlar bölümü kaçıncı serisi olduğunu bilmiyorum. Diyor ya hani karşıyı hep diyor gözetlemişsiniz diyor. Her şeyi diyor kopyalamışsınız diyor. Gerçekten öyle. Şöyle ekrana göstereyim. Gemi Samos'a mı gidiyor? Çünkü önünde Samos yazıyor. O da olur hayatım. ...515 Tınaztepe gibi. Otobüse binmeyeli o kadar çok zaman oldu ki iyi sen hatırlıyorsun. Ben 54'ü hatırlıyorum Yeşilova. Konak. Ya 54 ya 58 öyle bir şey olması lazım. Emoş istediğin yerde oturabiliriz. Sıkıntı yok. Tamam bir tane. Tamam nereye istiyorsan. Tamam. Ben şey gibi hissettim. Sanki böyle kordonda yürüyormuşum gibi Alsancak'ta. Evet.
Herkes bize bakıyor. Elimde kamera. Ünlü zannediyorlar herhalde. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Merkezde kafeye geldik. Kafede tanemde içeriye girdiğimizde bir tane bundan ne olduğunu bilmiyorum ama portakal suyu %90. Portakal suyu. Bir tane bira. Bir tane şöyle sodası oluyormuş bunların. Aslında soda dedim ama böyle bir mastika tarzı sade bir şey dedi. Bu sular ikram dedi. Bunlara 12,5 euro para ödedik. Haberiniz olsun. Baba bu arada portakal suyu gerçekten yani hiç farkı yok. Yani fiyat skalasını artık sizler yaparsınız. Portakal suyu yarım litre. Bir tane şöyle biramız var. Şöyle. Bir tane de mastika var. Şöyle. 12,5 euro.